Mutfağımızdan merhaba. Mutfakta Hayata kanalımıza hoş geldiniz. Yoğurtlu tereyağlı sosuyla damak çatlatan, lezzetini tadan, bir daha mutlaka isteyecek diyebileceğim bugün de fellah köftesi malzemelerini, hazırlanışını derledim. Hemen kolları sıvayıp yapmaya başlıyorum. Tabii ki öncelikle malzemelerimiz 1,5 su bardağı ince bulgur, 1 çay bardağı irmik, 2 su bardağı sıcak su, 1 yumurta, 2 tatlı kaşığı tuzumuz var, 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı karabiber, yoğurt, samırsak, 2 yemek kaşığına yakın tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, pul biber, maydanoz. Kabıma aldım. İçerisine ince bulgurumuzu ilave ediyorum. Üzerine hemen 2 su bardağı kaynar suyumuzu da ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve 10 dakika dinlenmesini ve bulgurumuzun şişmesini bekliyorum. Bulgurumuz güzelce şişti arkadaşlar. Hemen içerisine irmiğimizi, 2 tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Yumurtamızı da kırıyorum. Unumuzu da ilave ediyorum arkadaşlar. Ve burada güzelce bir hamur elde edeceğim. Ufak kabıma da şöyle su aldım arkadaşlar. Hafif de elimi ara ara batıracağım. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz iyice toparlanacak. Ondan sonra işlemimiz tamam. Oldu bile arkadaşlar. Hemen diğer işleme geçmeye başlıyorum. En son aşamasında karabiberimizi unutmuşum arkadaşlar. Ve şöyle hemen 1 çay kaşığı karabiberimizi de ilave ediyorum en son aşamasında. Hamurumuzu karabiberle iyice yoğurduktan sonra yuvarlama işlemine devam ediyorum. Öncelikle elime kaseme almış olduğum suya batırıyorum arkadaşlar. İyice ıslatıyorum. Yoğurmuş olduğumuz fellah köfte hamurumuzdan şöyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Ucundan bir parça alıp tekrar elimizde yuvarladıktan sonra küçük parmağımızı ıslatıyoruz. Şu şekilde şeklimiz hazır olmuş oluyor. Tüm hamurumuzu bu şekilde güzelce oluşturuyorum. Bu arada ocağa suyumuzu da koydum. Fellah köftemizi pişirmek için. Bir taraftan da suyumuz kaynıyor. Tüm fellah köftemizi bitirip ocak aşamasına geçeceğiz. Tüm şekillendirme işlemimiz bitti arkadaşlar. Ve şöyle güzelce kaynamış olan suya doğru ikinci işlemimize gidiyoruz. Ocağa önceden suyumuzu almıştım. Ve şöyle lezzetli pişmesi açısından bir tutam tuz ilave ediyorum. Biraz da yapışmasın diye hafif bir yağ gezdirdim suyumuza. Güzelce fellah köftelerimizi suyumuza
alıyoruz. Fellah köftelerimiz kaynıyor. Bir 10 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hiç dağılma falan olmadı. Köftemizde. Saate bakıyoruz. Tam 10 dakika arkadaşlar. Tabii ki şunu da söyleyeyim size. Bu fellah köftemizin kaynatmış olduğumuz suyumuzu da boşa harcamıyoruz. Ben çorba yapacağım. Tarhana çorbası. Çok da lezzetli oluyor suyunda. Bunu da söylemiş olayım. Fellah köftemiz tamamen piştikten sonra tekrar geliyorum. Diğer ocağımızı yaktım. Tenceremizi hemen diğer tarafa aldıktan sonra sos tavama şöyle 2 yemek kaşığına yakın tereyağımı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Güzelce bir erimesini sağlıyorum. 2 kaşık da pul biber. Siz damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz arkadaşlar baharatı. Ve şimdi de tuz ilave ediyorum yine. Ocağımızın altını iyice kısıyorum. O arada fellah köfteler de pişti. Hemen süzme aşamasına geçiyorum. Şimdi tenceremi aldım arkadaşlar. Fellah köftemizi de süzmüştüm. Tencereme alıyorum. Üzerine tereyağlı, pul biberli, zeytinyağlı yağımızı da gezdiriyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Yağ kıvamına bakacağım. Şunu da son aşamasında üzerine tekrar gezdireceğim arkadaşlar. Ve hemen üzerine maydanoz ilavesi. Şöyle güzelce harmanladıktan sonra servis aşamasına geçebiliriz. Fellah köftemiz ocakta ılıması için bıraktım, yoğurdumuz sulanmasın diye. Hatta iyice soğarsa daha iyi olur. Soğuması gerekiyor. Şöyle 3-4 diş de samırsak özeledim arkadaşlar. Hemen yoğurdumuzu alıp servis aşamasını yavaş yavaş hazırlıyorum. Bu lezzetli fellah köftesi tarifini yapıp deneyecek herkese şimdiden kolay gelsin. Fellah köftesi sunuma hazır arkadaşlar. İsterseniz öğle yemeğinde, isterseniz akşam yemeğinde yoğurtlu, samırsaklı, maydanozlu, tereyağlı lezzetiyle sofranızda şölen yaratın. Ve videomuzun sonuna geldim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere.